Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir kutu açılış ve performans testi videosuyla karşınızdayım. Yanımda güç ve şıklığın birleşimi olan MSI Raider A2X WJG215TR var. Bu cihaz sadece kağıt üstünde değil, gerçek hayatta da sınırları zorluyor mu? Performans ve oyun testleriyle hepsini keşfedeceğiz dostlar. Önce şu koruma kutusundan bir kurtulalım. Evet, canavar burada. Şimdi kahvenizi alın, arkanıza yaslanın, başlıyoruz. Cihazı kutudan çıkarırken biraz işlemci ve ekran kartı özelliklerinden bahsedelim. MSI bu cihazda tam 24 çekirdek barındıran Core Ultra 9 285HX işlemcisini kullanmış. Bunlardan 8 tanesi performans, 16 tanesi ise enerji verimliliği odaklı. Turbo hızı 5.5 GHz'lere kadar tırmanabiliyor. Toplam ön bellek ise 36 MB L3 ve 40 MB L2 şeklinde. Ayrıca içerisinde Intel Arc entegre grafik birimi yer alıyor. Bu sayede harici ekran kartı olmadan da birçok iş halledilebiliyor dostlar. Bu işlemcinin temel güç tüketimi 55 Watt. Intel'in kendi sitesinden ulaştığım bilgiye göre de turbo moddaki güç ihtiyacı 160 Watt olarak belirlenmiş. MSI'ın üst düzey laptoplarında kullandığı bu işlemci iddiaya göre bir önceki nesillerden %25 daha performanslı çalışıyor. Birazdan göreceğimiz performans testleri bu söylenenleri doğrulayacak mı hep beraber göreceğiz. RTX 5090 Nvidia'nın yepyeni Blackwell mimarisiyle üretildi. İçerisinde 10496 CUDA çekirdeği barındırıyor. En büyük farklardan bir tanesi artık 24 GB GDDR7 belleğe sahip olması. 256 bit band genişliğine ve 112 ROP sayısına sahip. Güç tüketimi ise Dynamic Boost 2 ile beraber toplamda 175 Watt. İşlemci tarafına da 85 Watt, toplamda 260 Watt'lık bir güç tüketimi ayrılmış durumda. MSI bu cihaz için 400 Watt'lık bir adaptör kullanmayı tercih etmiş. Bu da her iki çipi de rahatlıkla besleyebileceğimiz anlamına geliyor. Masaüstü alternatifi olan bu cihaz, adaptör ve fişine baktığımızda toplamda 1.4 kilogram, cihazın kendisi ise yaklaşık 3.6 kilogram ağırlığında. Cihazın soğutma tarafında Cooler Boost 5 teknolojisi yer almakta. 7 bakır boru ve 2 fanlı yapıya ayrıca SSD için bir soğutma bloğu daha eklendiğini görüyoruz. 18 inçlik mini LED panele sahip bu cihaz, 4K 120 Hz tazeleme hızına sahip. Ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantılarının yanı sıra 99.9 Watt'lık bir bataryaya sahip. Oldukça premium hissettiren bu cihazda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri de mevcut. MSI'da artık SteelSeries klavyelerine oldukça aşinayız. Klavyedeki her tuşun kendi aydınlatması olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca panelin arkasındaki MSI logosunda da yine bir RGB aydınlatma mevcut. Full HD çözünürlükte bir kameraya sahip olan bu laptop saniyede 30 kare kayıt alabiliyor. Giriş çıkış portlarına şöyle bir göz atarsak, sağ tarafa baktığımızda USB 3.2 Gen 2 tip A portu ve 2 tane USB 3.2 Gen 2 tip C portumuz mevcut. Bu Type-C girişleri çok özel dostlar. İkisinin de Thunderbolt 5 desteği, aynı zamanda DisplayPort 2.1 desteği ve Power Delivery 3.1 desteği var. Yani bu da demek oluyor ki iki porttan da cihazı şarj edebilme özelliğine sahip. 140 Watt'lık şarj desteği sağlıyor. Bir adette 3.5 mm'lik audio combo jack girişimiz mevcut. Sol tarafa baktığımızda bir tane SD kart okuyucu, 2 tane USB 3.2 Gen 2 tip A portu, bir de Kensington kilidini görmekteyiz. Cihazın arka tarafında bir adet RJ45 Ethernet port girişi, bir tane 2.1 destekli HDMI portumuz var. Bu port 8K 60 Hz ve 4K 120 Hz destekli. Son olarak da 400 Watt'lık adaptör girişimizi görüyoruz. Raider 18 Dynaudio'nun dünya standartlarında 6 hoparlörlü ses sistemi ile birlikte donatılmış. En yüksek akustik beklentileri karşılamak için Nahimic ve Hi-Res Audio'yu destekleyen güçlü bas ve daha net ses deneyimi sunuyor. Gelin biraz yakından bakalım. Şimdi dilerseniz klavye sesine bir kulak verelim. Klavye mekanik olmadığı için oyun oynarken veya bir dosya üzerinde çalışırken etrafınızda kimseyi rahatsız etmeyeceğinizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim dostlar. Ama fan sesini maksimumda çalıştırdığınızda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hadi fanlara bir kulak verelim. Şu an açıyorum. Mikrofonu biraz uzaktan tutacağım dostlar.
Yani uzaktan tuttuğumda bile çok net şekilde anlaşılıyor. Şimdi kapattım. Laptop yük altındayken kasanın ısısı ne durumda? Bir de ona bakalım. Kasayı 3 bölgede incelersek sağ tarafa baktığımızda 29 ila 40 derece arasında olduğunu görüyoruz. Orta bölge ise işlemci ve ekran kartının bulunduğu bölge. Burayı maksimum 50 derece olarak ölçtüm. Sol tarafta ise WASD tuşlarının bulunduğu yerler ortalama 30 derece. Bilek dayama kısmı da 35 derecelerde. Type-C portlarımızın şarj desteği vaat edilen ile aynı mı? Hemen ona bakalım. Testte kullandığım kablo 240 wattlık, adaptör ise maksimum 140 watt desteği sağlayan bir adaptör. Portların maksimum değerinin 5 amperde 140 watt olduğunu düşünürsek 4.74 amperde 128 watt değeri bize vaat edileni sunduğunu gösteriyor. Laptopun kamera ve mikrofonu da test edersek şu an 1080p 30 kare bir kayıt alıyorum. Direkt olarak kamera uygulamasından aldım. Görüntü gayet güzel. Zoom toplantılarınızı ya da WhatsApp görüşmelerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. MSI Center uygulaması üzerinde işlemci, ekran kartı ve RAM gibi donanımların anlık kullanım oranlarını gösterdiği bir ekranımız mevcut. Ayrıca fan hızları ve sıcaklıklar da takip edilebilir durumda. Şarj durumu, voltajlar ve sistem yükü gibi detaylara da buradan ulaşabiliyoruz. İsteğe göre 4 farklı kullanım senaryosu var. Extreme Performance, dengeli mod, sessiz mod ve yapay zeka destekli bir kullanıcı mod. Extreme Performance ayarları üzerinden Core Clock ve VRAM Clock offsetlerini 200 MHz'e kadar arttırmak mümkün. Aynı şekilde fan hızlarını otomatik ya da Cooler Boost şeklinde ayarlayabiliyoruz. Ayrıca manuel olarak da ayarladığımız bir seçenek mevcut. Cihazı maksimum seviyede kullanmak için genel ayarlardan Discrete Graphic Mode yani ayrık grafik modunu aktif etmeniz ve cihazı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Ayrıca batarya ile ilgili de 4 farklı seçeneğimiz mevcut. Eğer ki prizde çok fazla kullanacaksanız maksimum %60 şarj olacak şekilde bırakmanız en mantıklısı olacaktır. Bu şekilde bataryanın ömrünü de oldukça uzatmış oluyoruz. Birçok sertifikaya sahip olan mini LED panel bize 7 farklı renk seçeneği de sunmuş durumda. SSD'lere de şöyle bir göz atalım. PCI Express 5.0 tarafında Phison'ın 2 TB'lık bir SSD'sinin kullanıldığını görüyoruz. Yaklaşık 10.000 MB bölü saniye okuma ve 7.700 MB bölü saniye yazma hızına sahip. Diğer diskimiz yine 2 TB boyutunda Samsung'a ait bir SSD. Crystal Diskmark sonucuna baktığımız zaman 7.000 MB bölü saniye okuma ve 5.000 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip olduğunu görüyoruz. SSD'leri RAID 0'la tek bir disk haline dönüştürmek de mümkün dostlar. Bu şekilde saniyede 13-14 bin MB okuma yazma hızlarına ulaşmak mümkün. Fakat RAID 0'ı bozan birçok parametre var. BIOS güncellemesi veya BIOS'a reset atma bunlardan 2 tanesi. O yüzden RAID'i korumak biraz zorlu. Verilerinizi tamamen kaybetme söz konusu olduğu için çok da tavsiye etmiyorum. En sevdiğim yere geldik dostlar. Performans ve karşılaştırma testleri. Daha önce i9 13900K işlemci ile alakalı birkaç performans testi yapmıştım. Kanalımda da o videoya ulaşabilirsiniz. Elimde bu işlemciye ait veriler olduğu için Core Ultra 9 285HX işlemcisinden aldığım performansları masaüstü bilgisayarımla karşılaştırdım. Bakalım laptop desktop'u yenmiş mi ama kaç derecede? Mobil tarafta üretilmiş bu işlemci 2022 yılında üretilmiş bir masaüstü işlemciye göre %5 ila 15 arasında daha performanslı çalışıyor. Bazı testlerde sıcaklıkları 103 dereceye kadar gördüm. Bu da beni biraz endişelendirmedi değil. Testler kısaca bize şunu gösteriyor ki Core Ultra 9 285HX iyi skorlar üretmesine karşın termal tavanı çok fazla zorluyor. Bu da uzun süreli render veya iş yüklerinde termal throttling riskini oldukça arttırıyor dostlar. Eğer amacın video editing, uzun renderlar, AI training gibi yoğun işlem yükü ise tabii ki masaüstü işlemcileri çok daha serin çalıştığı için daha doğru bir karar. Eğer ki mobilite, verimlilik, enerji tüketimi ve taşınabilir olmasını istiyorsan tercih edilebilecek en güçlü laptoplardan bir tanesi bu dostlar. Paylaşmak istediğim önemli bir konu da şu. Böyle üst seviye bir laptop alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kasasının alüminyum alaşımlı bir metal kasa olması dostlar. Alüminyum ısıyı çok iyi ileten bir malzeme, yani işlemciden ve GPU'dan çıkan ısıyı hızlıca tüm kasaya eşit bir şekilde yayar. Sadece bir noktada aşırı ısınma yerine daha geniş bir yüzeye dağıtarak soğutmayı kolaylaştırır. Plastik kasalarda bu yayılma oldukça düşük arkadaşlar. Bu yüzden sıcaklık birikmesi olur. Termal boğulmayı da yani termal throttling'i de oldukça azaltır dostlar. Yüksek sıcaklıkta çalışan laptoplarda kasa ne kadar iyi ısı atarsa işlemci o kadar uzun süre maksimum hızda çalışabilir. Alüminyum kasa bu noktada adeta bir pasif soğutucu olarak görev yapıyor diyebiliriz.
Kısacası RTX 5090, Core Ultra 9 ya da AMD Ryzen X3D gibi güçlü donanımların olduğu bir laptopta plastik kasa tercih etmek tam bir performans intiharı olacaktır. Test sonuçlarını genel olarak değerlendirecek olursak, yüksek performansın yanında getirdiği yüksek ısıyı kabullenmemiz gerektiği gerçeği hala değişmiyor dostlar. Fakat Raider özelinde şunu çok net söyleyeyim. Laptop yüksek sıcaklıklara ulaştığında bile performansından bir şey kaybetmiyor ve Cooler Boost 5 teknolojisiyle beraber çok hızlı soğutma yaptığını söyleyebilirim. Evet dostlar, sıra geldi merakınızı giderecek oyun testlerine. 9 tane oyun test ettim. Şimdi sonuçları sizlerle. Alan Wake 2 grafiksel yoğunluk açısından son derece talepkar bir oyun. DLSS 4'ün mükemmel şekilde çalıştığını bu oyunda görebiliyoruz. Ultra performans modunda artı 200 FPS'lere ulaşmak mümkün. DLSS ve Frame Generation birlikte kullanıldığında ortalama 20 olan FPS değerleri yüksek kare hızlarında rahatlıkla ulaşıyor. Görsellik ve oyun içi detaylar kalite ve dengeli modunda neredeyse yerel çözünürlükle ayırt edilemeyecek düzeyde. Bir sonraki oyun Assassin's Creed Shadows. Bu yapımda açık dünya dinamikleri ve yüksek detaylı sahneler DLSS'in katkısını net biçimde ortaya koyuyor dostlar. DLSS kapalı iken 20-30 FPS civarında seyreden performans, DLSS kalite ve dengeli modlarda %100'ün üzerinde bir artış gösteriyor. Bu tarz hikaye oyunları oynarken tabii ki kalitenin ön planda olması gerekiyor dostlar. Bu oyun özelinde benim tercihim DLSS ve Frame Generation aktif şekilde kalite modunda oynamak. Bir sonraki oyun Clair Obscur Expedition 33. Sahip olduğum sürümde Frame Generation aktif değildi. O yüzden sadece DLSS modlarında test edebildim. Yapay zeka desteği olmadan ortalama 35-40 FPS'lerde oynanabilen bu oyun ultra performans modda ciddi FPS artışları sağlıyor. Ancak gölgelerde ve kenar detaylarında bulanıklık oluşabiliyor. Bu oyun için benim tercihim performans ve kalite modları arasındaki en ideal noktayı sağlayan dengeli modu arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Horizon Forbidden West. Guerrilla Games'in oyun motorunun DLSS ve Frame Generation ile mükemmel bir uyum içinde olduğunu görüyoruz. 4K çözünürlükte 150 FPS'lere yakın değerler alınabiliyor. Modlar arasındaki şu detay farklarını bulmaya çalışıyorum. Sanki böyle iki resim arasındaki farkı bulmaya çalışır gibi hissediyorum kendimi. Nvidia bu teknolojiyi artık o kadar geliştirdi ki neredeyse bütün oyunlarda kayıpsız upscaling görmek mümkün. Testlerimiz Indiana Jones oyunuyla devam ediyor. Sizler performans durumunu takip ederken ben de kendimi tekrara düşürmemek adına oyunun hikayesiyle ilgili spoiler içermeyen bilgiler vererek ilerleyeceğim. Karakterimiz Jones, Büyük Çember isimli eski uygarlıklar tarafından dünyanın dört bir yanına inşa edilmiş devasa taş yapıların arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyor. Oyuna henüz başladım ama hem grafiksel açıdan hem de oynanış mekanikleri açısından beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Last of Us Part 1 PlayStation tabanlı bir oyun olmasına rağmen PC'de de oldukça optimize çalıştığını söyleyebilirim. Bu versiyon ekran kartının yanı sıra işlemciye de çok fazla yük bindiriyor. Bazen sıcaklıkları 80-85 dereceler arasında bile görebiliyoruz. Tüm modları oldukça keyifli. Görsel kayıplar minimum seviyede. Özellikle ışıklandırma ve dokular DLSS performans modunda bile oldukça net. Last of Us Part 2 de yine optimizasyonu çok başarılı oyunlardan bir tanesi. DLSS artı Frame Generation kombinasyonu zaten iyi olan performansı zirveye taşıyor. 4K çözünürlükte kalite modunda 120 FPS üzeri değerler alabiliyorsunuz. Part 2 de aynı zamanda işlemci yükünün fazla olduğu bir oyun. Kalite modunda özellikle karakter animasyonları ve yumuşak ışık geçişleri çok daha doğal. Ultra performans modunda arka plan derinliği bir miktar yitiriliyor ama hareket netliliği yine de yüksek diyebiliriz. Silent Hill 2 Remake ile devam ediyoruz. Eşimeri'den gelen mektup sonrası karakterimiz James Sunderland'in Silent Hill kasabasına gidişiyle başlayan bu eserde sis, gölge ve ışık geçişlerinin yoğun kullanımı aslında DLSS'ten alınan verimi artırıyor. DLSS ve Frame Generation kapalı şekilde 36 FPS civarında gezinen sistem performans modları ile beraber 100 FPS'in üzerine çıkabiliyor. Oyunun atmosferinden çok fazla ödün vermemek için dengeli veya kalite modunda oynamak tercih ettiğim modlar arasında diyebilirim. Son olarak Star Wars Outlaws ile testimizi bitiriyoruz dostlar. Grafik yükünün çok fazla olduğu bir oyun. Doğal çözünürlükte sadece 20 FPS veriyor. Kalite modu diğer modlara nazaran daha oynanabilir şekilde. Oyunun grafik yapısı DLSS için aslında oldukça uygun fakat optimizasyonun yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum. Grafik açısından da çok daha iyi durumlara gelebilir. Hala üzerinde çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir de sıcaklık tablomuza göz atalım.
RTX 5090 sistem boştayken 46 derece, yük altındayken 70 derece, oyun oynarken de 65 derece ortalamayla çalıştı. Core Ultra 9 285HX boştayken 51 derece, yük altında 81 derece ve oyunlarda da ortalama 77 dereceyle çalıştı. Güç tablosuna da bir göz gezdirelim. Ekran kartı boştayken 22 Watt, yük altındayken 175 Watt, oyun modunda ise 170 Watt'lık bir güç tüketimine sahip. İşlemci ise boşta 16 Watt, yük altında 86 Watt ve oyunlarda ise 70 Watt'lık güç tüketimine sahip. Evet dostlar, korkunç bir testle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi masaüstü 4090'ın bazı oyunlarda geride kaldığı durumlar var. Bunun sebebi de tabii ki çok açık. DLSS 4 ve Frame Generation teknolojisi RTX 5090'ın mimari avantajlarını, en güncel yazılım desteğini çok daha iyi kullanmasını sağlıyor aslında bu teknoloji. Bu yeni nesil teknolojiler donanımdan bağımsız olarak optimizasyonu yazılım tarafında artık öyle bir noktaya getiriyor ki laptop ekran kartı fiziksel dezavantajlarına rağmen masaüstünü yakalıyor ya da geçiyor. DLSS 3 teknolojisiyle gelen bir gerçek kare, bir yapay kare üretimi zaten çok büyük bir devrimdi ama şimdi baktığımızda DLSS 4 ile beraber bir gerçek kareye 4 yapay kare üretiyor ve bu işi çok daha sağlıklı yapıyor. Görüntüde hiçbir bulanıklık ya da kalite düşüklüğü görmüyorsunuz. Aksine sanki doğal çözünürlüğünde oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu da teknolojinin geldiği son noktayı çok net anlatıyor dostlar. MSI Raider'ın hem gerçek kullanımda hem de oyunlarda neler sunabildiğine yakından baktık. Kutu açılışından performans grafiklerine kadar merak edilen detayları birlikte keşfettik. Genel olarak Raider 18HX yüksek performans isteyen oyuncular ve profesyoneller için gerçekten güçlü bir seçenek. Özellikle oyun testlerinde aldığı FPS değerleriyle ve akıcı deneyimiyle bunu kanıtlar nitelikte. Tabii ki bu kadar güçlü bir donanım yoğun yük altında belirli sıcaklık artışlarını ve fan sesini de beraberinde getiriyor. Yani taşınabilirlik ve üst seviye performansı bir arada isteyen kullanıcılar için ideal. Fakat uzun kullanımlarda soğutma performansını da göz önünde bulundurmak lazım. Bu içerikle alakalı da bütün edit işlerimi bu cihazla yaptığımı belirteyim. Katmanların ne kadar yoğun olduğunu da sizlere şu şekilde göstereceğim. Biraz da fiyat bilgisiyle devam edelim. Bu canavara sahip olmak için feragat etmeniz gereken miktar 270 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Laptopu ön siparişten aldığım miktarı da sizlerle paylaşacağım. Bu cihazla ilgili de görmek istediğiniz farklı detaylar, başka testler ya da paylaşmak istediğiniz yorumlar varsa aşağıda mutlaka belirtin. Sonraki içeriklerde onları da değerlendirelim. Videoyu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala da abone olmayı ihmal etmeyin. Oyun dolu günlerle, teknolojiyle kalın. Allah'a emanet.